öncelikle herkese tekrar selamlar. Bu bölümümüzde, yani son bölümümüzde bebeğimizin tulumunu, ayakkabılarını ve tacını öreceğiz. Ayrıca minik tavşanımızı da öreceğiz ve oyuncaklarımızın yapımını bitirmiş olacağız. Şimdiden keyifli örgüler. Tulumu örmekle başlayalım. Yeşil bir ip kullanacağım. Gazal Baby Coton'un renk kodu 3466. Zincir çekeceğiz önce. 1, 2, 3, 33 zincir çekelim. 33 zincir çektim. İkinci zincirden örmeye başlıyorum. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, ipim kaçtı, tekrar öreceğim. 2, 3, 4, 5. Şimdi önümdeki zincire 3 tane sık iğne öreceğim. Bunu ekranda W olarak belirtiyorum. Aynı zincire 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Arttırma yaptım. Aynı zincire 3 sık iğne ördüm. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Sonraki zincire 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Arttırma yaptım. 10 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonraki zincire 3 sık iğne örüyorum. Arttırma yapıyorum. 1, 2, 3. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Sonraki zincire 3 sık iğne örüyorum. Arttırma yapıyorum. Kalan 5 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İlmek sayım 40 oldu. Şu an 40 sık iğnem var. Şöyle. Geri dönerek örüyoruz. Dönerken de bir zincir çekiyoruz. Geri dönüyorum. 40 sık iğne örüyorum. 1, 2, 40 sık iğneyi örelim. 40 sık iğneyi bir sıra ördüm. Şimdi ilik oluşturacağız. O yüzden 7 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geri dönüyorum. İlk ilmeğime sık iğne örüyorum. Benim düğmem bu ilikten geçiyor. Ona göre ayarladım zincir sayımı. Siz de kendi düğmenize göre zincir sayısını ayarlayabilirsiniz. Bir sık iğne ördüm. 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne örüyorum. Aynı ilmeğe 3 kere batıyorum. 3 sık iğne ördüm. Arttırma yaptım. Bir kere daha 6 sık iğne arttırma yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6. Önümdeki ilmeğe 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. 12 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12. Önümdeki ilmeğe 3 sık iğne örüyorum. Arttırma yapıyorum. 1, 2, 3. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Önümdeki ilmeğe arttırma yapıyorum. 3 sık iğne örüyorum. Kalan 6 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlmek sayım 48 oldu. Bir zincir çekip geri döndüm. Bir sıra 48 sık iğneyi örelim. 48 sık iğneyi bir sıra ördüm. Bir zincir çektim. Geri dönüyorum. 7 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Önümdeki ilmeğe 3 sık iğne örüyorum. Arttırma yaptım. Arttırmalarımızı aynı ilmeğe 3 kere batarak yapıyoruz. 8 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Önümdeki ilmeğe 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. 14 sık iğne örüyorum. Örelim 14 sık iğneyi. 14 sık iğneyi ördüm. Önümdeki ilmeğe 3 sık iğne örüyorum. 8 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Önümdeki ilmeğe 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Kalan 7 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İlmek sayım 56 oldu. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Bir sıra 56 sık iğneyi örelim. 56 sık iğneyi bir sıra ördüm. Geri dönüyorum. 8 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Önümdeki ilmeğe 3 sık iğne örüyorum. 10 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önümdeki ilmeğe 3 sık iğne örüyorum. Şimdi 16 sık iğne örelim. 16 sık iğneyi ördüm. Önümdeki ilmeğe 3 sık iğne örüyorum. Arttırma yapıyorum. 10 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önümdeki ilmeğe 3 sık iğne örüyorum. Kalan 8 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İlmek sayım 64 oldu. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Şimdi bu sırada kol ayrımını yapacağız. Önce 10 sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sık iğneyi ördüm. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Şimdi 13 sık iğne atlayacağım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. zincire 14.
ilmeğime sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 18 sık iğne örelim. 18 sık iğne ördüm. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 13 sık iğne atlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14.'ye batıyorum. 10 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kol ayrımımızı oluşturduk. Şöyle. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Buraya 10 sık iğne örmüştüm. Örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 zincirim vardı. Zincirlerin ön yüzünü kendime çevirip üzerine 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Buraya 18 sık iğne örmüştük. Örelim 18 sık iğne. 18 sık iğneyi ördüm. Zincirlere geldim. Zincirlerin üzerine 3 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3. Şurada 10 sık iğnemiz vardı. Örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İlmek sayım 44 oldu. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Bu sırada arttırmalar yapacağız. Önümdeki ilk ilmeğe 2 sık iğne örüyorum. Bir arttırma yaptım. Sonraki ilmeğe 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Önümdeki ilmeğe 2 sık iğne örüyorum. Sonraki ilmeğe 3 sık iğne örüyorum. Yani bir ilmeğe 2 sık iğne, diğer ilmeğin içine 3 sık iğne. Artırmalarımızı 2 ve 3 şeklinde yapacağız. Bu işlemi 22 kere tekrar edeceğiz. 2 kere yaptık, 20 kere daha. Yani sıranın sonuna kadar ilk ilmeğimize içine 2 sık iğne, sonraki ilmeğimizin içine 3 sık iğne örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 110 olacak. Sıra sonuna kadar artırmalarımı yaptım. Bir ilmeğe 2, bir ilmeğe 3 sık iğne örerek sıranın sonuna geldim. 110 sık iğnem var. Bir zincir çekip ipimi kestim. İpimi neden kestiğimi açıklayacağım. Örgüyü şöyle ters çeviriyorum. Bu şekilde kullanacağım. Şu ipimizi kestiğimiz yerden geçirip örmeye devam edeceğiz. İpimi neden kestiğimi açıklayayım. Biz şimdi bu iki ucu birleştirirsek bebeğin bacaklarından geçer ya da geçmez bilmiyorum. Geçerse de çok zor geçer. O yüzden daha rahat geçirebilmek için bu tulumu bebeğin bacağından 2-3 sıra daha örmem gerekiyor. Ondan sonra iki ucu birleştireceğim. Şimdi iki ucu birleştirmediğim için örüyorum, geri dönüyorum sonra. Geri dönerek ördüğümüzde örgümüz ters oluyor. Yani bir sırası düz, bir sırası ters oluyor. İki ucu birleştirdiğimizde spiral şekilde ördüğümüz için her sıra düz oluyor örgüde. Şimdi biz dediğim gibi 2-3 sıra daha geri dönerek öreceğimiz için örgümüz düz ters olacak. Sonra ben birleştireceğim iki ucu. Bu sefer de dümdüz ilerleyecek örgümüz. Ben istiyorum ki şu belden aşağısı örgüm her sırada düz olsun. O yüzden ipimi keserek öreceğim. 2-3 sırayı ne kadar öreceksem. Buradan ipimi geçiriyorum.
Bir zincir çekiyorum. İpimi geçirdiğim ilmeğe sık iğnemi örüyorum. Sık iğnelerimi öreceğim sıra sonuna kadar. Ve örgüm düz olacak. Geri dönerek örmediğim için. Bir sıra 110 sık iğneyi örelim. 110 sık iğneyi bir sıra ördüm. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Diğer taraftan başlayacağım yine. Şuradan. İlk ilmeğimden. Bir zincir çekiyorum. Sık iğnemi örüyorum ilk ilmeğime. Yine bir sıra 110 sık iğneyi örelim. 110 sık iğneyi bir sıra ördüm. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bundan sonra artık ip kesmeyeceğiz. Diğer taraftan başlıyorum. İlk ilmekten, şuradaki ilk ilmeğimizden ipimizi geçireceğiz. Bir zincir çekiyorum. İpimi geçirdiğim ilmeğe sık iğne örüyorum. Bir sıra daha 110 sık iğneyi örelim. 110 sık iğneyi bir sıra daha ördüm. Şimdi her iki ucu birleştireceğim. Şöyle ilk ilmeğime sık iğnemi öreceğim. Bir, iki, üç, dört. Artık birleştirerek öreceğiz. İsterseniz şu ilk ilmeğinize işaretleyici ipinizi takın. Kaldığınız yeri takip edin. Aslında şu araya geliyor ama kafam karışıyor derseniz işaretleyicinizi yerleştirirsiniz. Şimdi artık böyle dairesel şekilde, yani spiral şekilde, yani kaydırma yapmayacağım. Her ilmeğe sık iğne öreceğim. Bu şekilde 18 sıra 110 sık iğneyi örelim. 110 sık iğneyi 18 sıra ördüm. Şimdi bacakları yapacağız. İlk bacak ayrımını şöyle yapıyoruz. 55 tane sık iğneyi atladım. Şuraya 56. sık iğneye kaydırma yapacağız. 56'ya kaydırma yapıyorum ve örmeye başlıyorum. İşaretleyicimizin olduğu ilk ilmeğimiz bizim ilk ilmeğimiz olacak. 1 2 3. Şu kaydırmaya kadar 55 sık iğne örelim. 55 sık iğne ördük. Yani bir bacağımızda 55, bir diğer bacağımızda 55 sık iğnemiz olacak. Çünkü 110 sık iğnemiz vardı. 2'ye böldüğümüzde 55 diye dağıttık. Şimdi spiral olarak öreceğim için şuraya işaretleyici ipimi koyuyorum. İlk ilmeğim şurada. 1 2 3 4 55 sık iğneyi örüyorum. Dairesel şekilde spiral olarak işaretleyici ipimize takip edebiliriz ilk ilmeğimize. 55 sık iğneyi 3 sıra öreceğiz bu şekilde. 55 sık iğneyi 3 sıra örelim demiştim ama 6 sıra ördüm. 3 sıra daha örün. Şimdi her ilmekte azaltma yapacağız. Sıranın sonuna kadar azaltmalarımızı yapacağız. Yani toplamda
sıranın sonuna kadar 27 azaltma yapalım. 27 tane azaltma yaptım. Bir ilmeğim kaldı. Onu örüyorum. İlmek sayım 28 oldu. 28 sık iğneyi 2 sıra boyunca örelim. 2 sıra 28 sık iğneyi ördüm. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bir bacağı bitirdik. Şimdi diğer bacağı yapacağız. Onu da aynı şekilde yapacağız. Başlangıcını göstereyim size. Şimdi biz şurada kaydırma yapmıştık şu ilmeğe. Şuna. Oradan geçireceğiz ipimizi. Bir zincir çekiyorum. İpimi geçirdiğim ilmeğime sık iğnemi ördüm. 1 2 3 şu sıranın sonuna kadar 55 sık iğne örelim. 55 sık iğneyi ördüm. İşaretleyici ipimi alıyorum. İlk ilmeğime sık iğnemi örüyorum. 55 sık iğneyi 6 sıra örmüştük. 6 sıra öreceğiz 55 sık iğneyi. Sonra 27 azaltma bir sık iğne öreceğiz. İlmek sayımızı 28'e düşüreceğiz. 2 sıra 28 sık iğne örüp ipimizi keseceğiz. Şimdi ben ekrana sayıları yazıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Bu bacağı da bu bacakta olduğu gibi örüp bitirelim. Bir de şu iliğimize karşılık gelecek yere düğme dikelim. Bu iplerimizi de içeride şöyle gizleyelim. Diğer bacağı da ördüm. İlliğin karşısına gelecek şekilde düğme diktim. Bir kolu ördüm. Diğer kolu birlikte öreceğiz. Biz kol ayrımını yaparken 3 zincir çekmiştik. Bu 3 zincir koltuğun altında bulunuyor. 13 sık iğne atlamıştık. Bu da omuzda bulunuyor şurada. Biz şimdi bu sık iğnelerin üzerine sık iğneler yapacağız. Ama arttırma yapacağım ben. Şuradaki 3 zincirin tam ortasındaki zincirden şuradan ipimi geçireceğim. Bir tane solunda bir tane sağında zincir kalacak. Buradan ipimi geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu zincirin içine ipimi geçirdiğim ortadaki zincirin içine arttırma yapıyorum. Bir tane arttırma yaptım. İkinci zincire bir sık iğne örüyorum. Bir arttırma bir sık iğne ördüm. Şurada bir zincir kaldı. Onu da en son öreceğiz. Son ilmeğimiz olacak o. Bu tarafa doğru örüyoruz. 13 sık iğnenin üzerine de bir arttırma bir sık iğnelerden öreceğim. Bir arttırma bir sık iğne. Toplamda bir arttırma bir sık iğneden 8 tane yapacağız. Bir arttırma bir sık iğne. 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 Bir arttırma. Sonuncu 13. ilmeğime arttırma yaptım. Sık iğnemi de şuradaki zincirime yapıyorum. Bir arttırma bir sık iğne 8 defa ördüm. İlmek sayım 24 oldu. Spiral şekilde öreceğim. O yüzden işaretleyici ipimi aldım. İlk ilmeğim şurası.
24 sık iğneyi bir sıra örelim. 24 sık iğneyi bir sıra ördüm. Tığlarımın üzerinden yeşil ipimi çıkarmadım. Beyaz ipe geçiyorum. Bir de şimdi beyaz ip ile bir sıra 24 sık iğneyi örelim. 24 sık iğneyi beyaz ip ile de bir sıra ördüm. Şimdi şu kenar süslemesini yapacağız. İlk ilmeğime kaydırma yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1 2. Sonraki ilmeğime kaydırma yapıyorum. Bir tane daha kaydırma yapıyorum. 2 zincir, bir kaydırma, bir kaydırma daha. Tekrar 1 2 zincir çekiyorum. Sonraki ilmeğime kaydırma yapıyorum. Bir de daha sonraki ilmeğe kaydırma yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Kaydırma yapıyorum. Bir tane daha kaydırma yapıyorum. Bunu böyle sıranın sonuna kadar uygulayalım. Kenar süslemesini sıranın sonuna kadar yaptım. İpimi kestim. Şimdi yakayı yapacağız. Şuraya biz zincirler çekmiştik başlangıçta. 33 zincir çekmiştik. Bu zincirlerin üzerine sık iğneler öreceğiz beyaz ip ile. İpimi geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Zincirlerin üzerine 33 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 sıranın sonuna kadar 33 sık iğneyi örelim. 33 sık iğneyi ördüm. İkili trabzanlar öreceğim bundan sonra. O yüzden 2 zincir çekip geri dönüyoruz. Tığımın üzerine ip alıyorum. İpimi geçirdiğim ilk ilmeğime bir tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı ilmeğe bir tane daha ikili trabzan ördüm. Burada üçgen şekli oluştu. Tığımın üzerine ip alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Buraya da çubuk yaptık. Tığımın üzerine ip alıyorum. Tekrar bir ilmek atlıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip aynı ilmeğe ikili trabzan yapıyorum. Üçgen oluşturdum. Bir üçgen, bir çubuk. Bir üçgen, bir çubuk yapacağız. Tığımın üzerine ip aldım. Hep bir ilmek atlıyoruz. Çubuğu oluşturuyorum. Tekrar tığımın üzerine ip alıp bir ilmek atlıyorum. İkili trabzan yaptım. Şimdi üçgen oluşturmam için 2 zincir çekip aynı ilmeğe ikili trabzan yapmam lazım. Tekrar ilmek atlıyorum. Çubuğu oluşturmak için ikili trabzan yaptım. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim. En son çubuğumuzu yaptık. 2 ilmeğim kaldı. Bir ilmek atlayıp sonuncu ilmeğe üçgeni yapacağım. 2 zincir çekeceğim. Aynı ilmeğe bir tane daha ikili trabzan ördüm. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi biz bu yakayı şöyle yatık kullanacağımız için örgümün düz olması gerekiyor. İpimi kesmeden devam etseydim ters tarafına yatırmış olacaktım. Şu an bu şekilde ördüğümde düz tarafını şöyle yatırmış oluyorum. O yüzden ben yine buradan başlayacağım örgüm düz olsun diye. İpimi oradan geçireceğim. Şuradan. Şuradaki 2 zincirin tepesinden geçiriyorum. Şuradan. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Bu sefer bu üçgenlerin içine yapacağım ikili trabzanlarımı. Bir tane yaptım. Bir tane daha yapıyorum. 2 tane ikili trabzan ördüm. 2 zincir çekip tekrar bu üçgenin içine 2 tane daha ikili trabzan örüyorum. İkili trabzan ördüm. 2 zincir çektim. İkili trabzan ördüm üçgenin içine. Şurada çubuk yapmıştık. Şurada. O çubuğun üzerine de bir tane ikili trabzan örüyorum.
Pardon, yanlış yere yaptık. Çubuk şurada, şunun üzerine. Çubuğun üzerine de ikili trabzan yaptım. Şimdi üçgene geçiyorum. 1, 2 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 2 tane ikili trabzan yapacağım. Üçgenin içine, yani biz 4 tane trabzan örüyoruz. Araya 2 zincir çekiyoruz. Şimdi şuradaki çubuğa, şuraya ikili trabzan yaptım. Üçgenimin içine 1, 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar örelim. En son çubuğun üzerine bir tane ikili trabzan ördüm. Bir tane üçgenim kaldı. Onun içine 1, 2 tane trabzan, 1, 2 zincir çekip yine aynı üçgenin içine 2 tane trabzan ördüm. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Yakamızı bitirdik bu şekilde. Şöyle. Tulumumuzun sonuna geldik. Bu şekilde oldu tulumumuz. Bitirdik tulumu. Tacı örelim. Sihirli halka yapıyorum. Halkanın içine 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spiral şekilde öreceğiz. 6 sık iğne öreceğim hep. Altı sık iğne örüyorum. Bir, iki, üç, 4, 5, 6. Şöyle ilmekleri kendime çevirmek için düzeltiyorum örgüyü. Bu 6 sık iğneyi istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Yani kaç sıra öreceğimi bilmiyorum. Öreceğim, sonra kafada deneyeceğim. Ekrana şu an yazmış bulunuyorum. Zaten yazıyor kaç sıra ördüm. Bittikten sonra da sizinle kaç sıra ördüysem sıra sayı bilgisini vereceğim. Şimdi 6 sık iğneyi spiral şekilde örelim. 6 sık iğneyi 50 sıra boyunca ördüm. Bir zincir çekip ipi biraz uzun kesiyorum. Ağzını kapatacağım. Ama ağzını kapatmadan önce şöyle tel yerleştireceğim. 15-16 santim boyutunda tel kestim. Uçlarını da bantla sardım. Şöyle. Eğer sizin teliniz kalınsa, yani elektrik teli ise, plastik kaplıysa, içine girmiyorsa, küçük kalıyorsa örgünüz, 6 sık iğne değil de 7 sık iğne ya da 8 sık iğne örebilirsiniz bu kordonu. Altı sık iğnem var. Ön kanatlarından bu ipi geçireceğim. Sonra ağzını kapatacağım. Kordonu bitirdik. Şimdi kulakları örelim. Kulakları yapalım. 2 tane yapacağız. Şimdi birini yapalım. Sonra aynı şekilde bir tane daha öreceğiz.
Sihirli halkaya 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 6 sık iğnenin her birine arttırma yapalım. 6 tane arttırma yapalım. Sıranın sonunda ilmek sayımız 12 olacak. 6 tane arttırma yaptım. 12 sık iğnem var. Şimdi bir sık iğne bir arttırma yapacağım. Yine 6 arttırma yapıyoruz. Bir sık iğne bir arttırmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 18 olacak. Bir sık iğne bir arttırmayı toplamda 6 defa ördüm. 18 sık iğnem var. Bu 18 sık iğneyi 10 sıra boyunca örelim. 18 sık iğneyi 10 sıra ördüm. Bir zincir çekip ipimi uzun kesiyorum. Şöyle iki ucu birbirine dikeceğiz. Böyle duracak. Şuradan 2 ilmek alacağım. Şuradan da 2 ilmek alacağım. Elim kaydığı için iğneyi çıkaramıyorum. Böyle dikeceğiz. Şöyle şurayı. Karşılıklı. Böyle dikelim. Bu kulaktan bir tane daha örelim. Kulağın diğerini de ördüm. Şimdi şöyle iç taraftan ikisini birbirine dikeceğim. İpimi şöyle bir iki ilmek ileriye alıyorum. Şöyle duracaklar. Böyle dikeceğim. Bunları böyle dikeceğim. Sonra şuraya sabitleyeceğim. Dikerek ya da yapıştırarak. Biraz şöyle sağ tarafta kalacak. Tam ortaya değil, yana doğru dikeceğim. Bittikten sonra sizinle paylaşacağım. Kulakları diktim. Şimdi şuraya bir tane fiyonk yapacağız. Yeşil iple yapacağım fiyongu. Sihirli halka yapıyorum. Halkanın içine yapacağım. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Üçlü trabzan yapacağım. Tığımın üzerine 2 kere ip doluyorum. Halkanın içine batıyorum. Önce 2 ipi, sonra 2 ipi, en son kalan 2 ipi tığdan çıkarıyorum. 3 hamlede tığdan iplerimi çıkardım. Adı üstünde üçlü trabzan. Bu üçlü trabzanlardan 5 tane yapacağız. Bir tane yaptık. Tığın üzerine 2 ip doladım. Önce 2 ipi, sonra diğer 2 ipi, en son kalan 2 ipi tığdan çıkardım. Üç tane oldu. 2 tane daha yapalım.
Zinciri saymıyoruz. 5 tane üçlü trabzanımız oldu. 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Sık iğne örüyorum. Halkamın içine sık iğne ördüm. Tekrar 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Yine 5 tane üçlü trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Zinciri haricinde 5 tane üçlü trabzan ördük. 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Halkanın içine sık iğne yaparak bağlıyorum. Şu halkayı kapatıyoruz. Bir zincir çekip ipimi uzun kesiyorum. Şimdi şöyle fiyongu oluşturacağız. Şu ip arkada kalsın, bağlayacağız ikisini en son. Şöyle sarıyorum. Bunları bağlayalım burada. Şu uzun iple bu fiyongu buraya dikelim. Sonra tacımız bitmiş oluyor. Fiyongu da diktim. Bu şekilde oldu tacımız. Şöyle iç taraftan diktim. Gözükmesin diye. Yani kulaktan geçirmedim iplerimi. Tacımız da bu şekilde. Ayakkabının birini ördüm. Şöyle. Diğerini birlikte öreceğiz. Aynı. Pembe iple başlıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İkinci zincire arttırma yapıyorum. Sekiz sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu son zincire 5 sık iğne öreceğim. 1, 2, 2'yi tekrar ördüm. 3, dördüncüyü şöyle karşıya geçerek örüyorum. Kısa ipi böyle şu tarafa alıyorum. 4, 5. Karşıya geçtik artık. Zincirin diğer tarafına sık iğnelerimizi öreceğiz. 8 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son zincirime arttırma yapacağım. Çift batıyorum yani.
Arttırmamı yaptım. İlmek sayım 25 oldu. 2 tane arttırma yapacağım. Şu bizim ilk ilmeğimiz. İlk ilmeğime arttırmamı yaptım. Bir tane daha arttırma yapıyorum. 2 arttırma yaptım. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 5 tane tekli trabzan öreceğim. 1 2 3 4 5. Şimdi tekli trabzanlarla arttırma yapacağım. 6 tane arttırma yapacağım. Bir arttırma yaptım. 2. İkinciyi tekrar yapayım. 2. 3 4 5 6 arttırma yaptım. 4 tekli trabzan örüyorum. 1 2 3 4. Şimdi sık iğne öreceğim. 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3. 2 tane arttırma yapıyorum. Bir arttırma yaptım. İkinci arttırmamı da yaptım. İlmek sayım 35 oldu. Yeni sıraya geçiyoruz. 2 sık iğne örelim. 1 2. Bir arttırma yapıyorum. 9 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bir sık iğne bir arttırma yapacağız 6 defa. Bir sık iğne bir arttırma bir kere yaptık. Bir sık iğne bir arttırma 2 kere yaptık. Bir sık iğne bir arttırma 3 kere yaptık. Bir sık iğne bir arttırma 4 kere yaptık. Bir sık iğne bir arttırma 5. Bir sık iğne bir arttırmayı 6 kere ördük. Şimdi 8 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir arttırma yapıyoruz. 2 sık iğne örüyoruz. 1 2. İlmek sayımız 43 oldu. Bir sık iğne örüyoruz. Bir arttırma yapıyoruz. Şimdi 39 sık iğne örelim. 39 sık iğneyi ördük. Bir arttırma yapalım. Kalan bir sık iğneyi örüyoruz. İlmek sayımız 45 oldu. Bu sırayı şöyle arka ilmeklerden, bilolardan öreceğiz. 45 sık iğneyi. 1 2 3. Bu tabanda oluşan billo
bilolara daha sonra şunlara, şu kısa çizgilere kaydırmalar yapacağız. Şimdi bir sıra 45 sık iğneyi bilodan örelim. 45 sık iğneyi bir sıra bilodan ördük. Önümüzdeki 3 sırayı da bilodan öreceğiz. Şöyle arka ilmeklerden 15 sık iğne örelim bilodan. 15 sık iğneyi bilodan ördüm. Şimdi renk değiştireceğim. Beyaz ipe geçiyorum. Beyaz iple de 15 sık iğne öreceğim. Arka ilmeklerden ama alttan şu pembe ipi yürüteceğim. Şöyle alıyorum. Ondan da 2. Bir alacağım, bir almayacağım. 3. Yani bir iki ilmek almadan daha sonra alarak da ilerletebilirsiniz. Şöyle alıyorum bunu pembe ipten de. Beyaz iple de 15 sık iğne örüyorum bilodan. Şimdi yine pembeye geçeceğim için alttan pembe ipi yürütmem gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oldu. 11, 12, 13, 14, 15. ilmekten pembe ipimi geçiriyorum. Yine pembe iple de 15 sık iğne öreceğim. Alttan beyaz ipimi yürütüyorum. Şöyle. İlmek sayımız değişmedi. Sadece ayakkabının ön kısmına beyaz iple ördüğümüz için 15 15 15 diye 3'e böldük ilmek sayılarımızı. Bir sıra bu şekilde ördük. 15 sık iğne pembe iple, 15 sık iğne beyaz iple, 15 sık iğne pembe iple ördük. 2 sıra daha böyle örelim. Bu beyaz ipe şu beyaz iple ördüğümüz ilmeklere gelene kadar altta yürütelim. Yürütmeseydik bu ip şurada kalacaktı, beyaz ip. Burada beyaza geçiş yapacağımız zaman buradan buraya almamız gerekecekti. O zaman da ip uzanacaktı ya da kesmeniz gerekiyordu. Böyle ipi yürütmek zor geliyorsa kesebilirsiniz. Şimdi 2 sıra yine pembe 15, beyaz 15, pembe 15 sık iğne şeklinde örelim ama bilodan örelim. 2 sıra daha 15 pembe iple, 15 sık iğne beyaz iple, 15 sık iğne pembe iple bilodan 45 sık iğneyi ördüm. Artık azaltmalara geçeceğiz. Azaltmaları ayakkabının önünde yapıyoruz. O yüzden beyaz iple yapacağız hep. Ve artık her iki kanadı da alıp öreceğim. Bilodan değil yani. Bu pembelerdeki ilmek sayıları değişmeyecek. Yine 15 sık iğne öreceğiz. İpimi alttan yürütmeyi unutmuyorum. Şöyle aradan beyaz ip çıktı. Bunu istemiyoruz, bu görüntüyü. O yüzden bu ipi, beyaz ipi şöyle arkadan çekiştirdiğimde o beyazlık kaybolacak. Ona dikkat edelim. Diğer renk gözükmesin. Şimdi 15 sık iğneyi örelim. 15 sık iğneyi ördüm. Beyaz ipe geçiyorum.
Şimdi azaltma yapacağım. 7 tane azaltma yapacağız. 1. Pembe ipi de yürütüyoruz. Azaltamadım. 2. 3. 4. 5. 6. 7 tane azaltma yaptım. Bir ilmeğim kaldı. Onu da örüyorum. Pembe ipe geçiyorum. Pembe kısmı 15 sık iğne örüyorduk. Beyaz ipi altta yürütelim. 15 sık iğneyi pembe iple örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 38 olacak. Pembe iple 15 sık iğneyi ördüm. Sıranın sonuna geldim. 38 sık iğnem var. Yine pembe kısma geldik. Sıramızın başlangıcı ve sonu pembe oluyor. 15 sık iğne örelim. Şu beyaz ipi de yürütelim. Dediğim gibi şu aradan çıkarsa şöyle aşağıya doğru çekiştirirseniz arada beyaz gözükmez. İpi yürüterek, beyaz ipi yürüterek şu beyaz ilmeklere kadar 15 sık iğneyi örelim. Beyaz ipe kadar geldim. 15 sık iğne ördüm. Şimdi beyaz ipe geçiyorum. Bu iplerin arasından renk değişikliği yaparsak şöyle renk geçişlerinde düzgün bir görüntü olur. Beyaz kısma geldik. Azaltma yapıyoruz. 4 tane azaltma yapacağız. 1. Pembe ipi de yürüteceğim. 2. 3. 4.'de renk değişikliği yaptım. Pembe iple 15 sık iğneyi öreceğiz sıranın sonuna kadar. Sıranın sonunda ilmek sayımız 34 olacak. 15 sık iğneyi ördüm. Sıranın sonuna geldim. Şu an 34 sık iğnemiz var. Pembe iple yeni sırama başlıyorum. 15 sık iğne örelim beyaz kısma gelene kadar. 15 sık iğne ördüm. Beyaz ipime geçeceğim. Bir sık iğne örüyorum. Bir azaltma yapıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir tane azaltma yapıyoruz bu sırada. Pembe ipe geçiyorum. Artık beyaz ipimizi kesebiliriz. Biraz uzun kesiyorum. Bu ipi içeride şöyle düğümleyelim. Sökülmesin. Şimdi pembe iple 15 sık iğneyi örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 33 olacak. Sıranın sonuna geldim. 33 sık iğnem var. Pembe iple
33 sık iğneyi bir sıra örelim. 33 sık iğneyi bir sıra ördüm. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şunu belirtmek istiyorum. Bu ayakkabıyı giydirirken, bebeğin ayağına giydirirken biraz zorlandım. Çünkü ayağı örerken tabanına plastik parça yerleştirmiştik. Şu boğaz kısmı biraz zorladı. Ben biraz da sık ördüm sanırım şurayı. Siz elinizi gevşek tutarsanız daha rahat giydirirsiniz. Ya da isterseniz şu son sıradaki bir azaltma yapmayıp 2 sıra 34 sık iğne de örebilirsiniz. Yani sıra sayısını değiştirmezsiniz. Ama o son azaltmayı yapmazsınız. Belki de tam olur sizin ördüğünüz ayakkabı. Onu da bilmiyorum. Çünkü ipten, elimizin sıkılığından, gevşekliğinden, tığımızın numara değişikliğinden örgülerimiz farklılık gösterebiliyor. Deneyerek örmenizi tavsiye ederim. Şimdi şu sırada tabanda bilo'dan ördüğümüzde oraya kaydırmalar yapacağız demiştim. Oraya ipimi geçireceğim. Baş aşağı çeviriyorum ayakkabıyı. Şurada en alttaki bilo sırasından, şunlardan değil, şunları kapatalım. Şuradan şöyle işaretleyicinin hemen dibinden ipimi geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi geçirdiğim ilmeğe kaydırma yapıyorum. Buraya 45 kaydırma yapacağız. Şöyle olacak yani. Şurası. 45 kaydırmayı sıra sonuna kadar yapalım. 45 kaydırmayı yaptım. Şuradaki ilk kaydırmama kaydırma yapıp ipimi kesiyorum. Bu ipleri şöyle içeriye alacağım, şuradaki iki ipi. Bunları içeride düğümleyeceğim. Şöyle. Bunları düğümleyelim. Şimdi fiyongumuz kaldı şu. Bunu yapalım. Üç tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3. Üçlü trabzanlar yapacağız. Tığıma 2 kere ip doluyorum. Şu sonuncu zincirime batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 3 hamlede iplerimi tığdan çıkardım. Aynı ilmeğe 4 tane üçlü trabzan yapacağım. Dört tane üçlü trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Aynı ilmeğe son zincire yani kaydırma yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığımın üzerine 2 tane ip doladım.
Şu sonuncu zincirime battım. Üçlü trabzan yapıyorum, pardon. 4 tane. Aynı zincire. 2 3 4 tane. Zincir haricinde 4 tane üçlü trabzan yaptım. Buraya da aynı şekilde. Yine 3 zincir çekiyorum. Aynı zincirime kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi uzun kesiyorum. Şunları bir önce düğümleyelim arkada. Bu ipimi sarıyorum. Sonra aynı iple fiyongumu buraya dikiyorum, tam ortaya. Şöyle şuraya dikeceğiz. Şöyle duracak. Dikelim, ayakkabımız bitsin. Fiyonku ayakkabıya sabitledim. Ayakkabılarımız da bitti. Şimdi tavşanı örmeye geçebiliriz. Tavşan yapımına geçtik. Önce kolları öreceğiz. Bir kolu ördüm. Diğer kolu da aynı şekilde öreceğiz. İkisi de aynı olacak. Önce sihirli halkayla başlıyorum. Halkanın içine 5 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5. Halkayı kapatıyorum. Her bir ilmeğe arttırma yapıyorum. 5 tane arttırma yapacağım. Bir arttırma yaptım. 2 arttırma yaptım. 3 4 5 tane arttırma yaptım. İlmek sayım 10 oldu. Bir sıra 10 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sık iğneyi ördüm. 3 sık iğne örüyorum. 1 Şu ilmeklerimi kendime çevireyim. 2 3 sık iğne ördüm. Bir tane azaltma yapıyorum. Bir kere daha 3 sık iğne bir azaltma yapacağım. 1 2 3 bir azaltma yapıyorum.
ilmek sayımız 8 oldu. Bu 8 sık iğneyi 7 sıra boyunca örelim. 7 sıra 8 sık iğneyi ördüm. Şimdi karşılıklı birleştirip kapatacağım ağzını. Şöyle 3 sık iğne ile birleştireceğiz. Karşılıklı alıyorum. Bir önümdeki ilmekten bir de arkadaki ilmekten aldım. 1 3 sık iğne öreceğim. 2 ve 3. Bir zincir çekip ipimi uzun kesiyorum. Çünkü bu iple gövdeye dikeceğiz kolu. Kollarımızı bitirdik. Şimdi bacağı örelim. Bacak için 6 sık iğne örüyorum. Sihirli halkaya. 1 2 3 4 5 6 6 tane arttırma yapacağım. Her bir ilmeğe çift batalım. Sıranın sonunda ilmek sayımız 12 olacak. 6 arttırma yaptım. İlmek sayım 12. 12 sık iğneyi 4 sıra boyunca örelim. 12 sık iğneyi 4 sıra ördüm. Bir zincir çekip ipimi kestim. Bir bacağı bitirdik. Şöyle çok az elyaf da koyacağız içine. Bu bacaktan bir tane daha örelim ama ipi kesmeyelim. Çünkü gövdeyi örmeye o bacakla devam edeceğiz. İkinci bacağı da aynı şekilde örelim. İkinci bacağı da ördüm. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi gövdeye geçtik. Gövdeyi öreceğiz. İki bacak arasında 5 zincir olacak. Şimdi 12 sık iğne örmüştük bacağı. Örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bu 5 zincirin üzerine 5 sık iğne öreceğiz. Zincirlerin düz yüzünü kendime çeviriyorum. Şöyle. Beş sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5. Diğer bacağı da 12 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Zincirlerin diğer tarafına da 5 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5. İlmek sayımız 34 oldu. 34 sık iğneyi 5 sıra örelim. 34 sık iğneyi 5 sıra ördüm. Şimdi 15 sık iğne örelim. 15 sık iğneyi ördüm. Bir tane azaltma yapıyorum.
Bir kere daha 15 sık iğne bir azaltmayı örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 32 olacak. Bir kere daha 15 sık iğne bir azaltma yaptım. İlmek sayım 32. 32 sık iğneyi 2 sıra boyunca örelim, içini de dolduralım. 32 sık iğneyi 2 sıra ördüm. 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Bir azaltma yapıyorum. 6 sık iğne bir azaltmayı 4 kere öreceğiz. Bir kere ördük, 3 kere daha örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 28 olacak. 6 sık iğne bir azaltmayı toplamda 4 defa ördük. 28 sık iğnemiz var. 28 sık iğneyi 2 sıra örelim. 28 sık iğneyi 2 sıra ördüm. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5. Bir azaltma yapıyorum. 5 sık iğne bir azaltmayı toplamda 4 kere öreceğiz. Bir kere ördük, 3 kere daha örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 24 olacak. 5 sık iğne bir azaltmayı 3 kere daha ördüm. 24 sık iğnem var. Bir sıra 24 sık iğneyi örelim. Bir sıra 24 sık iğneyi ördüm. 2 sık iğne örüyorum. 1 2. Bir azaltma yapıyorum. 2 sık iğne bir azaltmayı 6 defa öreceğiz. Bir kere ördük, 5 kere daha örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 18 olacak. İçinde dolduralım. 2 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa ördüm. 18 sık iğnem var. Bir sıra 18 sık iğneyi örelim. Bir sıra 18 sık iğneyi ördüm. Bir sık iğne bir azaltma yapıyorum. Bir sık iğne bir azaltma toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 12 olacak. Azaltmalarımı yaptım. 12 sık iğnem var. Bir sıra 12 sık iğneyi örelim. İçini de dolduralım. Bir sıra 12 sık iğneyi ördüm. Bir zincir çekip ipimi uzun kesiyorum. Bu iple gövdeyi kafaya dikerek birleştireceğiz. Gövdeyi bitirdik. Şimdi kolları dikeceğiz gövdeye. Yerini göstereyim size nereye dikeceğimi. Şöyle son sırada 12 sık iğne örmüştük. Şu son sıradan saymaya başlıyorum. 1 2 3 ilmek aşağıya. Şöyle şuraya dikeceğim. Şu şekilde. Bunu burada düğümleyeceğim şöyle şurada. Sonra ipimi buradan çıkaracağım. Diğer kolu da aynı şekilde şu boyundan 3 sıra aşağıya dikelim. Kolları gövdeye diktim. Gövde bitti. Şimdi kafayı öreceğiz. Sihirli halkaya 6 sık iğne yapalım. 1 2 3 4
5, 6. 6 sık iğnenin her birine arttırma yapalım. 6 tane arttırma yapalım. Sıranın sonunda ilmek sayımız 12 olacak. 6 tane arttırma yaptım. İlmek sayım 12. Bir sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Bu bir sık iğne bir arttırmayı da 6 kere örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 18 olacak. Arttırmalarımı yaptım. İlmek sayım 18. 2 sık iğne örüyorum. 1, 2, bir arttırma yapıyorum. 2 sık iğne bir arttırmayı da 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 24 olacak. Sıra sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. 24 sık iğnem var. 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Bir arttırma yapıyorum. 3 sık iğne bir arttırmayı da toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 30 olacak. Sıra sonuna geldim. 30 sık iğnemiz var. 2 sık iğne örüyorum. 1, 2. Bir arttırma yapıyorum. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir arttırma yapıyorum. 4 sık iğne bir arttırmayı 5 kere yapacağız. Bir kere yaptık, 4 kere daha örelim. 4 sık iğne bir arttırmayı 4 kere daha ördüm. 2 ilmeğim kaldı. Onları örüyorum. 1, 2. İlmek sayım 36 oldu. 36 sık iğneyi 4 sıra boyunca örelim. 36 sık iğneyi 4 sıra boyunca ördüm. Şimdi gözleri yerleştireceğimiz çukurları oluşturacağız. 14 sık iğne örelim. 14 sık iğne ördüm. Bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 göz arasında 6 sık iğne olacak. Yine bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum. 1, 2, 14 sık iğne örelim. 2 tane ilmek atladığımız için sıra sonunda ilmek sayımız 34 olacak. Kalan 14 sık iğneyi ördüm. İlmek sayım 34. Bu sırada 34 olan ilmek sayısını 36'ya çıkaracağız. Zincirlerin üzerine, 2 zincirin üzerine de sık iğneler öreceğiz. İlmek sayımız 36 olacak. Şimdi ilk zincire kadar 14 sık iğneyi örelim. 14 sık iğneyi ördüm. Çektiğimiz zincire geldik. Şurada zincirimiz var. O zincirin üzerine bir sık iğne öreceğim. 2 göz arasındaki 6 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci zincire geldim. Onun üzerine bir sık iğne öreceğim. Kalan 14 sık iğneyi örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 36 olacak. Kalan 14 sık iğneyi de ördüm. Şu an 36 sık iğnemiz var. 10 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir sık iğne bir arttırma yapacağım 3 kere. Bir sık iğne,
bir arttırma, bir kere yaptım. Bir sık iğne, bir arttırma. İki kere yaptım. Bir sık iğne, bir arttırma. 3 kere bir sık iğne, bir arttırmayı ördüm. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4. Şimdi bir arttırma, bir sık iğneyi 3 kere öreceğiz. Bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir kere daha bir arttırma, bir sık iğneyi örelim. Bir arttırma, bir sık iğne. Kalan 10 sık iğneyi örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 42 olacak. Kalan 10 sık iğneyi de ördüm. 42 sık iğnem var. Şu oluşturduğumuz boşluklara, şuralara şöyle kilitli gözlerimizi takacağız. Bunlar 6 milim büyüklüğünde. Sık iğneyi 2 sıra boyunca örelim. 42 sık iğneyi 2 sıra boyunca ördüm. Azaltmalara geçiyoruz artık. 5 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5. Bir azaltma yapıyorum. 5 sık iğne, bir azaltmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 36 olacak. Azaltmalarımı yaptım. 36 sık iğnem var. 2 sık iğne örüyorum. 1 2. Bir azaltma yapıyorum. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4. Bir azaltma yapıyorum. Bu 4 sık iğne, bir azaltmayı toplamda 5 defa öreceğiz. Bir kere ördük. 4 kere daha örelim. 4 sık iğne, bir azaltmayı 4 kere daha ördüm. 2 ilmeğim kaldı. Onları örüyorum. 1 2. İlmek sayım 30 oldu. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Bir azaltma yapıyorum. 3 sık iğne, bir azaltmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 24 olacak. İçini de dolduralım. Azaltmalarımı yaptım. 24 sık iğnem var. 2 sık iğne örüyorum. 1 2. Bir azaltma yapıyorum. Bunu da 6 kere tekrarlayalım. Şimdi bir kere ördük. 5 kere daha örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 18 olacak. Sıra sonuna geldim. 18 sık iğnem var. Son sıradayız. Bir sık iğne öreceğim. Bir azaltma yapacağım. Bir sık iğne, bir azaltmayı 6 kere yapalım. Sıranın sonunda ilmek sayımız 12 olacak. İçine elyafla dolduralım ve ipimizi keselim. Kafayı bitiriyoruz. 12 sık iğne olacak son sıramız. Gövdeyi de
Son sırada 12 sık iğne örmüştük. Karşılıklı dikerek birleştireceğimiz için ilmek sayıları eşit olmalı. Şimdi bir sık iğne bir azaltmayı tamamlayalım sıra sonuna kadar. İlmek sayımız 12 olsun. Azaltmalarımı yaptım. 12 sık iğneyi elde ettim. İpimi kestim. Gözlere bebekte olduğu gibi göz çukuru uyguladım. Tekrar göstermek istemiyorum. Göstermiştim daha önce. Siyah bir ip aldım. 2 katını aldım ipin. Kirpik yapacağız şimdi. Şuradan batacağım. Şöyle. Gözün dibine batıyorum. Bir de yukarıya çıkıyorum. Yine aynı yere batıyorum. Şöyle. Kaşı da gözün hemen dibinden yukarıya çıktım. Şöyle yani. Gözden 3 ilmek yukarıya çıktım. 3 sıra. 2 ilmek sola kayıp bir ilmek de aşağı iniyorum. Eğim veriyorum. Bu şekilde. Tavşanın burnunu yapalım. Şöyle gözün bir alt sırası değil 2 alt sırasına ineceğim. Şu ortadan 2 ilmeği alacağım. Şuradan ipimi geçiriyorum. 2 ilmeği yapacağım burnu. Şöyle. Karşılıklı şöyle birkaç kere batacağız. Tam ortadan 1, 2, 3, 4 ilmek aşağıya indim. 4 sıra. Şöyle tam ortaya batacağım. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde. Burnumuzu da bitirdik. Kulakları yapacağız. İkisi de aynı. Ben birini yaptım. Diğerini birlikte yapalım. Sihirli halka yapalım. Halkanın içine 4 sık iğne örelim. 1 2 3 4. Bu ilk sırayı örmek biraz zor olacak çünkü ilmek sayımız az. Şu ilk ilmeğime batıp bir sık iğne öreceğim. Bir sık iğne ördüm. Bir arttırma yapacağım. 2 kere bir sık iğne bir arttırma yapacağız. Bir kere bir sık iğne bir arttırma yaptım. Bir kere daha yapıyorum. Bir sık iğne. Bir arttırma. 2 tane arttırma yaptım. İlmek sayım 6 oldu. Şimdi bir sık iğne bir arttırma 3 kere öreceğiz. Şöyle örgümüzün ilmeklerini kendimize doğru çıkaralım. Bir sık iğne, bir arttırma,
3 kere bir sık iğne bir arttırma yapacağız demiştim. Bir sık iğne, bir arttırma. 2 kere yaptık. Bir sık iğne. Bir arttırma. 3 kere bir sık iğne bir arttırmayı ördüm. İlmek sayım 9 oldu. Şimdi 2 sık iğne bir arttırma yapıyorum. İki sık iğne bir arttırmayı da 3 kere öreceğiz. 3 kere örelim 2 sık iğne bir arttırmayı. Sıranın sonunda ilmek sayımız 12 olacak. 2 sık iğne bir arttırmayı toplamda 3 defa ördüm. 12 sık iğnem var. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 bir arttırma yapıyorum. Bunu da 3 kere yapacağım. 1 2 3 bir arttırma. Bir tane daha. 1 2 3 bir arttırma. İlmek sayım 15 oldu. Şimdi 4 sık iğne bir arttırmayı 3 kere yapalım. 1 2 3 4 bir arttırma. 2 tane daha. 1 2 3 4 bir arttırma. Bir tane daha. 1 2 3 4 bir arttırma. İlmek sayımız 18 oldu. 18 sık iğneyi 5 sıra boyunca örelim. 18 sık iğneyi 5 sıra ördüm. Şimdi azaltma yapacağız. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 bir tane azaltma yapıyorum. 3 kere yapacağım bunu. 1 2 3 4 bir azaltma yapıyorum. Bir tane daha yapacağım. 1 2 3 4 bir azaltma yapıyorum. İlmek sayım 15 oldu. Ağzını kapatacağım şimdi. Sonraki ilmeğime batıyorum. Şuna. Karşıdaki ilmeğe batıyorum. 7 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 şu 5.'yi tekrar yapayım. 5 6 ve 7. Bir zincir çekip ipimi uzun kesiyorum.
şöyle katlıyorum. Karşılıklı ilmekleri dikeceğim. Bunları kafaya şu ipler yardımıyla dikeceğim. Diktikten sonra kaçıncı sıraya diktiğimi size göstereceğim. Kulakları diktim. Diktiğim yeri göstereyim. Sihirli halkadan 1, 2, 3, 4 sıra aşağıya diktim. Şöyle ortadan batırdım birkaç kere. Şuradan çıktım. 2 kulaktan gelen ipleri burada bağlayıp düğümledim. Bu şekilde. Şimdi kafayla gövdeyi dikelim. Şöyle tam ortalayacağız kafayı. İpimiz gövdede. Şöyle bakalım. Öne bakacak şekilde tavşanımız. Şuraya batalım. Şimdi bir kafadan alalım. Gövdeden alacağım ama bir sıra aşağıdan alacağım. Şöyle. Şuradan değil de buradan alacağım. İpleri çekiştiriyoruz. Yine kafadan alıyorum. Gövdeden alıyorum. Kafadan alıyorum. Gövdeden alıyorum. Böyle karşılıklı olarak dikelim. Zaten ilmek sayılarımız eşit. Tavşanı bitirdik. Şimdi tacını yapalım. 40 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 40 zincir çekelim. 40 zincir çektim. Zincirlerimin düz yüzü bana bakacak şekilde şöyle ilk zincirime kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi bu zincirlerin üzerine fiyonk yapacağız. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Sonuncu zincirime ikili trabzanlar yapacağım. 3 tane. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı ilmeğe kaydırma yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Sonuncu zincirime 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Yine 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Aynı zincire kaydırma yaptım. Bir zincir çekip ipimi uzun kesiyorum. Şimdi biz bunu böyle şu halkaya saracağız. Şöyle. Saracağız. Bandanamızı oluşturmuş olacağız. Şöyle kafaya geçireceğiz. Bu şekilde olacak sonar. İplerimizi de temizleyelim. Bir oyuncağımızın daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizi eksik etmezseniz memnun olurum.
Ayrıca videomun hemen altında hype tuşu var. Onu tıklarsanız bebeğim daha fazla kişiye ulaşır. Emeklerimin karşılığını almış olurum. Başka oyuncak yapımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.